Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizlerle birlikte inanılmaz kolay bir model yapacağız. Bu örnek özellikle anne yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde ya da dilerseniz çocuk örgülerinde tercih edip kullanabilirsiniz. İp olarak güzel bir yelek yünüm ve 3,5 numara misina şişim var. Örneğimin bir tane deseni toplam 14 adet ilmekten oluşuyor. 14'ün katlarında sayımızı attıktan sonra sonuna artı 3 tane ilmek ekleyip örneği tamamlıyoruz. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz arkadaşlar. Bağlantılı bir örnek olmadığı için sizlere tek desen çalışması yapacağım. Bunun için şişime toplam 19 tane ilmek atıyorum. İstediğiniz bir lastik uygulamasını yaptıktan sonra örneğimizi ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 3 tane ilmeğimizi ters örgü örüyoruz. Buradaki 3 ters ilmeğimiz bizim ara ilmeklerimiz. Bunu haroşa olarak çalışacağız. 3 ilmeğimizi ters ördük. Örneğe geldiğimizde önce dolayarak bir tane ilmek arttırıyoruz ve hemen sıradaki 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Sol kesimden sonra da toplam 3 adet düz ilmek ördükten sonra ilk bölümümüzü yapmış oluyoruz. Araya bir tane ters ilmek örüp yeniden 3 adet düz ilmek örüyorum. Ve 2 ilmeğimi birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeğimizin yerine de dolayarak ilmeğimizi artırıyoruz. Burada bir duracağız çünkü toplam 14 ilmekli bir tane desenimin açılımı bu şekilde. 3 tane ters ördük ara ilmek olacak şekilde. Bir tane ilmek artırıp önce bir sol kesim, sonrasında 3 düz ördük. Araya bir ters ördükten sonra da 3 düz sağ kesim ve arttırmayla tamamladık. Aynı tekrar devam ettikten sonra arkadaşlar sonunu 3 ters ilmek ile bitiriyoruz ve kenar ilmeğimiz var. Onu da örüp kurulumumuzu yapıyoruz. Tersi örneğimin ikinci sırası. Burada ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 3 tane ara ilmeğimiz var. Bunlar haroşa olacağı için ben haroşamı tersten yapıyorum. Burayı 3 ters olarak örüyorum. Devamında ön yüzde zaten hep düz örgü ördük. Düz örgü ördüğümüz için burada görülen ilmeklerimizi ters olarak çalışıyoruz. Sadece tam desenimizin ortasında ön yüzde ördüğümüz bir ters ilmeğimiz vardı. Onu da burada bir düz olarak örüyoruz. Ve bu şekilde örneklerimizin tamamını ters tarafında baştan sona ters olarak çalışıyoruz. Toplam 8 sıradan oluşan kolay bir model ve tersine gelen tüm sıra hep aynı teknikte örülüyor arkadaşlar. O yüzden dilerseniz sadece ön yüz sıralarıyla devam edelim. Üçüncü sırama geldim. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimizden sonra 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devamında bir tane düz ilmek örüyorum. Artırdığım ilmeğim. Yeni artırmamı yapıyorum ve zaten sol kesim ilmeğim gözüküyor. Ben 2 ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Bu benim el alışkanlığım ve sola doğru kesiyorum. Sol kesimimden sonra araya bir ters ilmeğime kadar kalan 2 tane ilmeğim var. Onları düz olarak örüyorum. Burası ara bölümü. 2 kanadı birbirinden ayıran yer. Orası hep ters olacak. Bir ters ördüm. 2 tane düz örüyorum. Ve 2 ilmeği birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmek artırıp buradaki artırma ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve ön yüzdeki 3. sıramızı tamamlıyoruz. Devamında 3 ilmek haroşo ve kenar ilmeğimizi örüp bitiriyoruz. Tersinde dediğim gibi bakın tamamı ters, sadece şurada bir düz ilmeğimiz var. Onu da örüp ön yüze 5. sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 3 ilmeğimizi haroşa örgü örüyoruz. Örneğe geldiğimde 2 artırma ilmeğim var. İkisini de düz olarak örüyorum. Dolayarak ilmeğimi arttırdım. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Bir düz, arada bir tersim, tekrar bir düz ve 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum.
Önce ilmeğimi artırdım. Daha sonra artırılmış olan 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar 3 ilmek haroşa örüp sıramı ön yüzden tamamlıyorum. Tersine döndüğümüzde tüm ilmekleri ters, sadece şurada bir düz ilmeğimiz var. Onu çalışıp ön yüze 7. sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 3 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Yani düzden örüyorsanız da aynı teknikte burayı çalışabilirsiniz haroşalarınızı. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz. Dolayarak ilmeğimi arttırdım ve 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola kestim. 1 ilmek ters ve 2 ilmeğimi birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Önce ilmek arttırdım. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz ördüm ve 3 ilmeğimi de haroşa örüp ön yüzdeki 7. sıramda modelimizin son sırasını çalışmış oluyoruz. Tersi de 8. sıramız. Yine diğer sıralarda olduğu gibi tüm ilmekleri ters, sadece desenin ortasında bir düzümüzü örüp tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Buradan itibaren yeniden 1. sıramıza geri dönüş yapıyoruz. Öncelikle 3 ilmek haroşamı ördüm. Dolayarak ilmeğimi artırdım. Bakın bu şekilde. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Ve 3 ilmek düz örüyorum. Yeniden 1. sırayı bu şekilde çalışıyoruz. Arada bir tersimiz var. Tekrar 3 ilmek düz örüyoruz ve son kalan 2 düz ilmeğimizi alttan batarak sağ tarafa doğru kesip dolayarak ilmeğimizi artırıyoruz. Yine 3 ilmek ters ve kenar ilmeğimizi de örüp 1. sıramızı yeniden sizlerle birlikte kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Model bundan ibaret. Bunu tekrar ederek istediğimiz boyutlara geldiğimizde şöyle bir görüntümüz oluyor. Ben yine aynı ipi kullandım. Ee, Yine başta özellikle kod numarasını sizlere gösterdim. Çünkü çok fazla soran oluyor bu kod numarasına. Güzel bir yelek yünü, anne yeleği, günlük yelek, çeyizlik yelek, yine çocuk yeleklerinde uygulayabilirsiniz. İnanılmaz zarif duran ve çabuk ilerleyen bir model. Dileyen altına lastik yapmadan bu şekilde de bir diş haroşa boyu üzerine de kurabilir. Eğer lastik yapacaksanız da yine haroşa örgüden lastik çalışmasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Birçoğunuzdan gelen modelleri görüyorum. Hepsini tek tek sırayla sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğim. O yüzden beni takip etmeyi lütfen unutmayın diyorum. Hoşça kalın.